Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere Doktor Oetker'in desteğiyle şık ve pratik 2 tane tarif göstereceğim. Misafir ağırlarken pratik bir şey yapayım ama güzel gözüksün istiyorsanız işte bu tarifler tam size göre. İlk olarak Doktor Oetker kakaolu puding dolgulu mini pavlovalar yapacağız. Ve ardından sizlere Doktor Oetker çikolatalı Hindistan cevizli puding dolgulu bir delikli kek yapacağım. Sade bir keki alacağız, bambaşka bir güzelliğe çevireceğiz. Lafı uzatmadan hemen başlayalım. İlk olarak Doktor Oetker kakaolu pudingle hazırlayacağımız mini pavlovaları yapacağız. Tabii ki öncesinde dolgusunu yapacağız ki soğusun. Doktor Oetker pudingimizi hazırlamak için 600 mililitre sütümü ufak bir tencereye alıyorum. Sütün üzerine pudingimizi koyduk. Orta ateşte koyulaşana kadar pişireceğiz. Sonra altını kısıp bir 2-3 dakika daha pişireceğiz. Sonrasında soğutmak için bir kaseye alacağım. Ocağımı orta ateşe getirdim ve karıştırıyorum. Kakaolu pudingimi hazırladım. Başka bir kaseye aldım ki daha kolay soğuyabilsin diye. Üzerinde kabuk tutmaması için ne yapıyorduk? Bir önceki videodan hatırlarsınız. Hala onu izlemeyenler şuradan gidebilirler. Ara ara karıştıracağız ki üzeri kabuk tutmasın. Ilındıktan sonra zaten kabuklanmayacaktır. Sonrasında buzdolabına alacağız. Son bir kez daha karıştırdık. Hala ılık burada dinlensin. Şimdi bizler de pavlovalarımızı hazırlayabiliriz. 5 tane yumurta beyazım var. Bunları çırpıcıya koyuyoruz. Bunu mikserle de yapabilirsiniz. Çırpmaya başlamadan önce şekerimizi ne yapıyoruz? Ufak bir tepsiye alıyoruz ve 180 derecelik fırında bir 3 dakika şekerimizi ısıtacağız. O arada yumurtalar beyazlamaya başlayacak. Sonra sıcak şekeri doğruca yumurtaların içerisine. Yumurtaları önce düşük devirde. Şimdi kıvamına bakalım. Of, yalnız muazzam gözüküyor. Bu arada yaptığınız kabın dışını elleyerek artık kabın soğumaya başladığını gördüğünüzde kontrol etmeniz gerekiyor. Neyi kontrol ediyoruz? Şu ufak parçalıyorsunuz, yuvarlıyorsunuz. Elinize gelen şeker miktarı hiçe yakın olması lazım. Yani böyle pütür pütür geliyorsa çırpmaya devam. Birkaç tane görüyorsanız o da kabuldür. Şimdi hafiften rengini kırmak için böyle çay kaşığının ucuyla da kakao ekleyip çok düşük devirde bir kere karıştıracağım. Sonra hemen minik pavlovaları yapmaya göstereceğim. Eşit olmasına gerek yok. Kapatalım. Düşük devirde. Gitti. Evet, şimdi ufak bir taktik. Hemen ucunda kalanlarla tepsinize yağlı kağıdınızı sabitleyebilirsiniz. Böylelikle sürerken çok daha kolay olacaktır. Şimdi yapacağım işlemi dilerseniz bir sıkma torbasıyla da yapabilirsiniz ama evlerinizde genelde sıkma torbası bulunmuyor. Gelin daha pratik bir yöntemini göstereyim size. Kaşıkla dökeceğiz. Ortasında böyle bir tatlı kaşığıyla yuva haline getireceğiz. Normal büyük böyle bir çorba kaşığım var. Tam fazla da doldurmayın. Bir çorba kaşığı yeterli olur. Ve diğer yemek kaşığıyla da şöyle tam ortasına koyduk. Daha ufak bir kaşık alın, hiç fark etmiyor. Daha küçük olabilir, böyle tatlı kaşığı olabilir. Kaşığın ucuyla hafiften şöyle yaydırarak içinde küçük bir çukur açacağız. Dilerseniz kenarlarını düzeltebilirsiniz. Tabii ki bunun bu rahatlığı nereden geliyor? İşlemi en başından doğru yapmakta. Yumurta beyazlarımız oda sıcaklığındaydı, iyice çırpıldılar. Şekerimiz sıcaktı, soğuyana kadar çırptık. Şu dakikadan sonra başına hiçbir şey gelmez. Gördüğünüz gibi muhteşemler. Kaç tane çıktı? Hop! Toplam 15 tane. Dilerseniz yarım ölçü yapabilirsiniz. Dilerseniz de pişirdikten sonra yarısını böyle kapalı bir yerde saklayabilirsiniz. Sonra dilediğiniz zaman içerisine pudinginizi koyup yine tüketebilirsiniz. Aklınızda bulunsun ama ben yapmışken bol bol yaptım çünkü bizler kalabalığız. Fırınım 110 derecede, alt üst açık ama fansız. Bakınız fansız dedim bu sefer.
Fansız açık çünkü üzerlerinde bir oynama olsun istemiyorum. Tamamen içleri kuruyana kadar. Yaptığınız boyutlara bağlı olarak kuruması değişecektir. Benimkiler yaklaşık 1 saat sonra hazır olacaklar ama belki sizler daha büyük dökmüş olabilirsiniz ya da daha ufak dökmüş olabilirsiniz. O nedenle arada gidip kontrol etmek lazım. Dışları kuruyacak, içleri hafif yumuşak olacak. Fırına. Bakalım pavlovalarımız. Dokunduğunuz zaman elinize böyle sertlik geliyorsa işlem tamam demektir. Şöyle size de göstereyim. Bunlar burada birazcık soğusunlar. Sonra içerisine pudingimizi dolduracağız. Artık pavlovalar soğudu. Şunun tabanına bakar mısınız? Yani böyle artık elle dokunulabilir. Gayet sert, içleri hafif yumuşak. Şimdi de şahane bir sunum göstereceğim. İçerisini Doktor Oetker kakaolu pudingle dolduracağız. Üzerine biraz meyve, biraz çikolata rendesiyle muhteşem gözükecekler. Güzel de bir tabağa alalım. Pudingim soğudu. Şimdi bir kaşık yardımıyla tam ortasına bırakıyorum. Bunu da kendime hazırladım. Yalnız sözümde durdum. Pavlovalar muhteşem. Puding dolgusu üzerinde parlıyor. Birazcık taze meyve. Meyveyi dilediğinizden kullanabilirsiniz. Evinizde ne varsa. Ama birazcık renkli meyvelerle tabii ki işin rengi değişir. Biraz da çikolata rendesiyle işlem tamam. Tadına bakayım müsaadenizle. Oh, ses, yumuşaklık ve ikisi bir arada. Bakın içine güzel. Böyle marshmallow gibi. Pavlova'nın o şekerli dokusuna bir anda pudingden gelen o kakaolu lezzetle inanılmaz bir denge. Kesinlikle bu tarifi deneyin. Çünkü pavlova tek başına zaten ağır biliyorsunuz. Normalde krema ile servis ederiz. Ama çikolatalı puding çok yakıştı. Ve taze meyvelerden gelen ferahlıkla beraber bir kaşık daha atma isteği geliyor. Ben bunu bitirdikten sonra diğer tarife geçiyorum. Şu güzel pavlovalardan sonra sıra geldi Doktor Oetker çikolatalı Hindistan cevizli pudingle hazırlayacağımız delikli keke. Tabii ki öncesinde yarım litre sütümüzle Hindistan cevizli pudingimizi hazırlıyoruz. Sütü tencereye alıyorum. Pudingimizi yine aynı şekilde orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyoruz. Sonrasında da 2-3 dakika kısık ateşte. Açtık altını, karıştıralım. Pudingim hazır. İçerisi inanılmaz bir Hindistan cevizi kokusuyla doldu. Hemen ağzınız sulanmaya başlıyor. Öncesinde yine 2-3 dakikada bir karıştıracağız. Kabuk tutmayacak. Oda sıcaklığında bekleteceğiz. Fazla donmasına gerek yok. Biz de orada kekimizi hazırlayalım ve pişirelim. Ben klasik bir vanilyalı kek yapacağım. Sizler dilerseniz sevdiğiniz başka bir kek tarifini de kullanabilirsiniz bu tarif için. Klasik 3 yumurtamız var. Şimdi bunu şekerle birlikte çırpacağız. Şeker ve yumurta güzelce köpürdüler. Öncesinde sıvı yağımızı ekleyeceğiz. Sıvı yağı da yedirdikten sonra sütü de ekliyoruz. Sonra kuru malzemeler. Sıvı karışımımız hazır. Şimdi ihtiyacımız var elek ve kuru malzemeler. Unumuzun yarısını koyalım önce. İçerisine bir çimdik tuz, bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilin. Unun kalanını da ekliyorum. Şimdi bunları spatula ile karıştıracağım.
Kekimizin kıvamı gördüğünüz gibi aşırı akışkan değil. Çünkü birazcık kalın ve dolu bir kek olması lazım ki içini boşalttığımızda pudingimizi taşıyabilsin. Şimdi klasik, hafifçe yağlanmış, unlanmış bir kek kalıbım var. Dilerseniz böyle kelepçeli bir kalıp kullanabilirsiniz ya da normal bir fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Dikdörtgen ya da kare olursa dilimleriniz çok daha güzel gözükecektir. Tabii ki yuvarlak varsa yuvarlak kullanın. Ona da ben karışmam. Kek harcımızı döktük. Evet, birkaç kez nazikçe tezgaha vurduğumuz kekimizi 180 derece alt üst fanlı fırında kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişireceğiz. Neden 40-45 değil derseniz çünkü ince bir kek. Kekimiz inanılmaz güzel pişti. Şunun rengine bakar mısınız? Şimdi tabii ki kekimiz de birazcık oda sıcaklığına gelecek. Şu anda delersek içerisi yapışır, böyle hamur haline gelir. O nedenle biraz dinlendireceğiz. Oda sıcaklığına gelecek. Ondan sonra pudingle birleştireceğiz. Kekimiz soğudu. Artık dokunduğunuzda elinize böyle ılık bile gelmeyecek seviyede olması gerekiyor. Aynı şekilde pudingimizin de elinize dokunduğunuz zaman sıcak gelmeyecek olması gerekiyor. Ve süslemek için burada Hindistan cevizimiz var. Şimdi kekimizi deleceğiz. Neyle deleceğiz? Bıçakla delebilirsiniz, merdane ile delebilirsiniz, ufak bardaklarla delebilirsiniz ya da benim gibi böyle bir sıkma torbasının ucunun arkasıyla delebilirsiniz. Burada özgürsünüz. Hafiften giriyoruz bakın. Şimdi böyle. İyice bastırdık. İçinden çıkan parçaları da ziyan etmeyeceğiz. Göstereceğim şimdi size. Bakın burada kek parçaları var. Bunları doğruca Hindistan cevizinin üzerine koyuyorum. Hatta deliğin içinde de kırıntı falan fazla varsa alın. Düzgün olsun istiyorsanız. Sonuncu deliğimizi de açtık. Şunu çıkartalım. Bu arada deliklerin boyutunu, miktarını tamamıyla size bırakıyorum ama ben içerisinden bolca puding çıksın istediğim için birazcık delik sayısını fazla yaptım. Şimdi bir çorba kaşığı yardımıyla Doktor Oetker çikolatalı Hindistan cevizli pudingimizi deliklerin içerisine doğru ittireceğim. Sonra spatula ile sıvayacağım. Zaten onlar içerisini dolduracak. Pudingimizi de güzelce yerleştirdik. Şimdi fazlalığını da bir spatula ya da kaşıkla üzerine sıvayacağız. Böylelikle birazdan üzerine yapacağımız kıtır pudingle beraber kolaylıkla yapışabilecek. Kekten çıkan parçaları tabii ki ziyan edecek halimiz yok. Hem de Hindistan cevizine göndermemiz var içerisindeki. Hindistan ceviziyle beraber bu kek parçalarını şöyle elimizle ovalayıp kırıntı haline getiriyoruz. Çok fazla sıkıştırmayın, taze kek olduğu için. İçerisinde artık büyük parçalar kalmadığına emin olduktan sonra şimdi tekrar bu karışımı kekimizin üzerine dökeceğiz. Elimle hafifçe bastırıyorum. Böylelikle altta az önce sürdüğümüz o pudinge de yapışmış oluyor. Keşke kokuyu duyabilseniz. Böyle durumlarda ne diyorum? Evinizde yapıyorsunuz, aynı kokuyu duyuyorsunuz. Of, çok güzel oldu. Hemen yemek çok isterdim bunu ama 1 saatte buzdolabına dinlenirse muhteşem olacak. Şimdi buzdolabına gideceğiz. Gayet güzel soğudu. Puding dolgulu, delikli kekimiz hazır. Şimdi kalıptan çıkartıp tadına bakabilirim. Yalnız görüntümüz muazzam. Bir de tadına bakalım. Şu önden. Of, bol pudingli tarafından. Ay, yumuş yumuş gidiyor, akıyor. Bu nedir ya? Bak, pavlova çok güzeldi. Ama bu bambaşka bir şey. Yani bu tadını size nasıl anlatayım? Yani üzerine koyduğumuz Hindistan ceviziyle beraber pudingdeki o Hindistan cevizi aroması 2 kere patlamış ve kek o kadar yumuşak ki. Çünkü neden? O puding içerisini daha da yumuşatmış. Üzeri daha çıtır
alt tarafı damağınızda böyle dağılıyor gidiyor. Çikolata ağzınızı kaplıyor. Hindistan cevizi aromasıyla dolup taşıyorsunuz. Bundan çatal çatal yersiniz. Bugün yaptıklarımız olağanüstü oldu. Doktor Ötker'in destekleriyle bir tane Doktor Ötker kakaolu puding dolgulu böyle mini pavlovalar yaptık. Yani şu görsel nereye koyarsanız. Yani bunu pastane tezgahına koyun. Kapıdan ilk giren bu nedir diye soracaktır. Evinizde yapın, misafirleriniz de ilk olarak bu soruyu sorsunlar. Sonrasında içerisinde Doktor Ötker çikolatalı Hindistan cevizli puding dolgulu bir delikli kek yaptık. Her lokması olay. Yani böyle vuruyorsunuz çatalı, bir tane daha peşinden geliyor. İçerisi yumuşacık oldu pudingden kaynaklı olarak. Üzeri, kenarı, içerisi, dolgusu dört dörtlük bir tatlı oldu. Bugün verdiğim iki tarifi de mutlaka deneyin. Kanala abone olmayı unutmayın. Zile basın, beğenin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ben bir dilim daha yiyeceğim.